Evet değerli takipçilerim, yeni bir eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ne anlatacağım bu eğitim videomuzda? Punta deliği nasıl açılır SolidWorks'te? Tabii biz önceki çizimlerimizde kompleks parçalar içerisinde bunu mutlaka kullanmışızdır ama direkt bu konuya yönelik bir çizim yapacağım. Şimdi sol tarafta silindirik bir parça görüyoruz arkadaşlar. Bu parçanın sağ tarafında da tabii bu teknik resme göre sadece bu kısımda bir punta yuvası var. Ama ben örnek olması adına her iki tarafına da punta yuvasını açacağım. Şimdi silindirik parça üzerinde şeklini görüyorsunuz. Aslında havşalı bir deliktir arkadaşlar punta deliği. 35 milim çapta 50 milim boyunda bir parçamız var ve keza şurada bir detay görünüm alınmış gördüğünüz gibi. Bu detay görünümle buraya yapıştırılmış. Yani ben punta yuvasını teknik resimde bu şekilde gösteriyorum. Bu 60 derece olan kısım havşamızın açısı. 3.1 olan kısım havşa derinliği. 3.15 çapındaki kısım boydan olan deliğimiz. 5.9 da toplam delik derinliği. Tabii şu uç kısımda bir sivrilik var arkadaşlar. Bu da standart. Buradaki delik çapları da 118 derece olarak alınır. Bunu da yine söylemiş olalım. Şimdi SolidWorks'te bunu nasıl oluşturacağım? Ben normalde bu parçamı çap 35'lik bir daire çizip 50 mm katılayarak oluştururum. Sonra da buradaki kısmı döndürme ile kesme komutuyla yapabiliriz normal şartlarda. Doğru mu? Ama biz bu şekilde yapmayacağız. Delik sihirbazı bu işlemi direkt halledebiliyordu. Hatırlayın. Dolayısıyla ön düzlemimizde bir çizim başlatalım. Daire komutuyla bende sayısal girdi etkin olduğu için direkt 35 enter diyorum arkadaşlar. Ve izometrik bakıp katılama komutuyla orta düzlemden ne kadar demiştik? 50 mm olacak şekilde parçamı katılıyorum. Bu birinci hamlem. Daha sonra delik sihirbazına geliyoruz. Asıl olay burada. Delik sihirbazı kısmına geliyoruz. Burada ikinci seçeneğim zaten şekil üzerinden de anlıyorsunuz arkadaşlar. Havşanın ne demek olduğunu bildiğimizde zor gelmeyecektir. Standardımız tabii ki de ansimetrik olacak. Bu arada tabii ki şunu diyeceksiniz. Hocam bu kısmın neresinde diş var? Arkadaşlar haliyle bu kısma vida oturacağı için veya şöyle düşünün. Açılan bu punto yuvalarına vida monte edilir. Ve parçanın kullanacağı yerlere göre de bazen vida başının buradaki alın yüzeyiyle aynı düzeyde olması, bazen de içeriye gömülmesi istenir. Bu parçanın kullanılacağı yere göre değişir. Biz de tabii ki mantık çerçeveleri içerisinde buradaki delik çapımız 3.15 olduğu için yani 3.2'ye çok yakın. Dolayısıyla metrik 4 olarak seçmemiz boyutu mantıklı olacaktır. Düz başlı vidayı seçiyorum. Tabii kullanım yerine göre bu değişkenlik gösterebilir. Özel boyutlandırmayı açacağız arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Şimdi bakın şu 118 derece olan kısım nedir? Alttaki açı dedim ya hani bir sivrilik var diye. 90 derece olan açıyı ben 60 derece olarak revize etmem gerekiyor. Sonra 9.4'e şu anda dokunmuyorum. Çünkü sebebi nedir? Havşa çapı resimde verilmemiş. Görüyor musun? Özellikle seçtim bu örneği. Sonra matkap ucu çapı yani delik çapı 3.15 arkadaşlar. Doğru mu? Burası da önemli. Kör dediğimiz kısımda bakın iki tane seçeneğimiz var. Görüyor musunuz? Derinlik omza kadar ve dibe kadar olan kısım. Uca kadar. Bizde bakıyoruz yani uca kadar dediği şu noktadan buraya olan ama bizde uca kadar değil arkadaşlar bu 5.9'luk mesafe. Dolayısıyla sol taraftaki resmi seçiyorum. Sonra konumlar 3B çizim. Daire üzerine bekleyerek merkezimi buluyorum ve onaylıyorum. Bakın işlemimiz bu kadar. Görüyor musunuz? Şuradan kesit olarak bakıyorum. Bu düzlemden değil de diğer düzlemden. Sonra şeklime dik baktığımda buradaki kesit görünümle buranın uymadığını görüyorsunuz. Doğru mu? İşte bunun sebebi nedir? Şimdi birlikte görelim.
Bakın şu oldukça güzel bir olay. Delik sihirbazından yaptığınız işlemi aynı zamanda bunun çizimine gelip düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bize resimde havşa çapı verilmemiş. Dolayısıyla bunu siliyorum. Bize ne verilmiş biliyor musunuz? Havşanın derinliği verilmiş. Yani bu nokta ile bu nokta arasındaki mesafe verilmiş. Kaç peki bu mesafe? 3.1. Ben bu değişikliği yapıp bu arada isterseniz gelip havşa çapını da artık öğrenebilirsiniz. Mesela 6.73'müş bu örnekte. Açının 60 derece olmasına bağlı olarak olabilir bu. Ve tabii ki buradaki açımız da her zaman 60 derece değil, çoğunlukta 45 derecedir. Onu da söylemiş olalım. Şöyle kesit olarak baktığımda değerli arkadaşlarım, bakın istenilen kesit görünümü de bu arada yakaladığımızı söylemekte fayda var. Şimdi bu uygulamamız esasında burada bitti. Ama biz punta deliğini arkadaşlar aslında deliği merkezleme için açarız. Tabii ki bu amacın dışında da buraya herhangi bir vida oturacaksa buraya uygun bir şekilde montelemek adına da açarız. Ancak mesela bu parça, örnek veriyorum, torna tezgahında işlenmeye uygun bir parça. Biliyorsunuz gezer puntanın ucuna bağlanan punta arkadaşlar. Parça aynada dönerken sağ taraftan puntayla sabitlersek salgıyı azaltmış oluruz. Bu punta deliğinin bazen buraya açılma sebebi budur. Salgıyı azaltmaktır, tamam mı? Ve delik delmeden önce de puntalama yaparız aynı zamanda. Neden? Çünkü deliğin merkezden kaçmasını önlemek için. Dolayısıyla ben basit bir şekilde özür diliyorum. Düzlem atamamız şart değil burada. Direkt aynalama diyerek bunu sol tarafa da aynalamak istiyorum. Şöyle düzlem olarak ön düzlemimi seçiyorum. Unsur olarak da model ağacından bu delik tipini seçip onay veriyorum. Bu arada benim bu ve sonrasında yapacağım işlemler teknik resimde olmayan işlemler. Altını çizerek söylüyorum. Sonra yazıyorsunuz, hocam burada böyle bir şey yok diye. Değerli arkadaşlar, burada basit bir parça var. Bunu çizip çizmemeniz önemli değil. Ben size iş öğretiyorum. Ben size meslek anlatıyorum. O yüzden videoları lütfen dikkatli bir şekilde takip edelim. Mühendislik tecrübelerim Instagram hesabından da beni takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bu sizler için tabii ki iyi bir şey. Orada da yine bilgilendirici videolarımızı ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.